Paralel parkla ilgili farklı, kolay bir teknik anlatacağım bu videoda. Ben buna kendimce aracı yarılama tekniği diyorum ama belli bir tekniği var mı camiada adı açıkçası bilmiyorum. Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Öncesinde kanalıma abone olarak bana desteklerinizi arttırırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu önümüzde gördüğünüz 4x4 aracın yanına yanaşacağız ve geri paralel park yapacağız arkadaşlar. İki araç arası olmak zorunda değil. Bir aracın arkasına da bu şekilde park edebiliriz. İki araç arası olsa da hiçbir şey değişmeyecek. Burada önemli olan şey şu. Bu aracın yanına paralel bir şekilde yanaşmak, şuraya paralel bir şekilde yanaşmak ve arkalarımızı hizaya getirmek. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Şimdi tekrar üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Burada önemli olan yakınlaşma mesafemizi İki aracın aynasının birbirine çarpmayacağı şekilde ayarlamak. Bakın şu an bayağı yakınım o arabaya ama iki arabanın aynası birbirine çarpmayacak kadar da boşluk bıraktım arada. Ne kadar ilerleyeceğim? Yan aynamda diğer arabanın arkasını gördüğüm ana kadar. Bakın benim arabanın arkası ve diğer arabanın arkası şu anda aynı hizadalar. Yani benim arabamın arkası geçmedi. İki aracın arkası aynı hizada. Bunu da sağ aynamda diğer arabanın kuyruğunu, arkasını gördüğümde anlıyorum arkadaşlar. Burada yapılacak 3 basit hamle var. Birinci hamle, vitesimizi geri alıyoruz. Otomatik vites araçsa R'ye. Direksiyonumuzu sonuna kadar sağa kırıyoruz. Tabi öncesinde sol aynamdan ve dikiz aynamdan arka müsait mi diye bakıyorum. Bakın bir tane araç geliyor. O geçecek, sonra parka başlayacağım. Evet, parka başlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar geri gidiyorum direksiyonu tam sağa kırdığımda? Burası önemli arkadaşlar. Benim arabamın bu yan iskele var ya, bu çıta. Bu orta çıta diğer arabanın arkasıyla hizaya gelecek. Şimdi göstereceğim size. Bakın. Evet. Şu an benim arabamın orta çıtası, ben kafamı yana çevirip baktığımda diğer arabanın arkasını tam böyle geçmek üzere biraz daha geri alıyorum. Evet. Gördünüz, tam böyle geçmek üzere durdum arkadaşlar. Benim bu görmüş olduğunuz orta çıta diğer arabanın arkasıyla artık hizaya geldi. Burada duruyorum ve direksiyonumu 1,5 tur çevirerek sola. Bu konuyu da daha önceki videolarımda anlattım. Direksiyon nasıl toplanıyor diye. Direksiyonumuzu topladık ve geri girmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan konu şu. Ne kadar geri gideceğimi şöyle hesaplıyorum. Ön camda oturduğum yerde, yaslandığım yerde önümdeki arabanın arka köşesini net bir şekilde görünceye kadar. Önümdeki arabanın arka köşesini, şurayı, bakın gösteriyorum, şurayı, farı, fren lambası olabilir, bu marka yazısı olabilir. Net bir şekilde gördüm. Burada artık direksiyonumu sonuna kadar sola çeviririm ve sağ aynamdan park yerini inceleye yanaşırım arkadaşlar. Evet, parkım bittiğinde dururum, direksiyonumu toplarım ve parkı bitirmiş olurum. Şu anda nizami, güzel bir park yaptık arkadaşlar. Bu konuya dikkat ederseniz çok rahat edersiniz. Çok kolay bir tekniktir. Arabayla yan yana yanaşalım. Arkalarımız arabayı geçmesin. Direksiyonu tam sağa kırıp geri gelelim. Bizim orta çıtamız, orta direğimiz diğer arabanın arkasıyla, şu ağaç diğer araba olsun mesela. Diğer arabanın arkasıyla kesişti. Orada artık durup direksiyonumu topluyorum. Geri girmeye devam ediyorum. Ön camımda önümdeki arabanın arka fren lambasını, önü dönükse farı, köşesini net bir şekilde, bize bakan tarafını net bir şekilde görüyorum. Ve tekrar durarak direksiyonu, bunu durmadan da yapabilirsiniz ama pratik kazanana kadar durarak yapmanızı tavsiye ederim. Duruyorum ve direksiyonu sonuna kadar sola çeviriyorum. Park yerine yavaş sağ aynamdan izleyerek yerleşiyorum. Ve paralel bir şekilde parkımı tamamladığımda direksiyonumu topluyorum ve parkı bitirmiş oluyorum. Umuyorum ki faydalı bir video olabilmiştir arkadaşlar sizler için. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak desteklerinizi arttırmanızı tekrardan rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.